Yeni bir videomdan, yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizinle yakadan başlamalı ajurlu bir bluz çalışacağız. Alize Diva ile çalışacağız arkadaşlar. Alize Diva'mızın kolor numarası 383, lot numarası 085 980. İnce bir ip arkadaşlar, parlak bir ip. Toprak renginden bir tık açık renk. Yani toprak rengi tam olarak değil de bir tık açık renk arkadaşlar. İnce bir ip dediğim gibi. Şöyle 133 tane ilmek attım, hazırladım. Bir ilmeği kilitleyeceğiz arkadaşlar. Bir ilmek kilitlemek için toplam 132 ilmeğimiz olacak. Bir ilmeğimizi dediğim gibi kilitleyeceğiz. Daha sonra iki diş haroşa oluşturacağız. Lastik yapmayacağım ben, sadece yaka kısmında iki diş haroşa oluşturacağım. Evet, ne yapıyoruz kilitlemek için? Hemen şöyle yapalım. Pardon, şöyle düzeltelim. Örgümüzün düz tarafı, bakın arkadaşlar, burayı düzelterek başlayın, kıvrım olmasın, sonra sökmek zorunda kalırsınız. Evet, şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Bakın, en son ilmeğimiz sağ tarafımızda kalıyor. Şimdi kilitleme işlemi yapacağız. Daha sonra iki diş haroşa oluşturuncaya kadar öreceğiz. Bu yakadan başlamalılarda arkadaşlar, bu yüzlerde ne yapıyoruz? Hep düz taraftan örüyoruz. Arka taraftan hiç örmüyoruz. Hep düz taraftan. Modelimiz düz taraftan, yani kazağımız boyunca, bluzumuz boyunca hep düz taraftan, yani tek taraftan örüyoruz ve modelimizin düz tarafı, bakın örgümüzün düz tarafı düz bir şekilde burayı düzelterek, hiç kıvrımı olmadan, bakın kıvrılmış, benim kıvrımı olmadan başlayacağız, yoksa sökmek zorunda kalırız. Evet, biraz ben sıkı başlamışım, ilk sıram biraz zor gidecek. Bakın, en son ilmeğimi en baştaki ilmeğimin yanına alıyorum, sol şişimi alıyorum. En son ilmeğimi baştaki ilmeğin yanına aldım. Daha sonra birinci ilmeğimi en son ilmeğimin üzerinden atlattım. Bakın, burayı kilitledik. Şöyle yapalım. Şimdi iki diş haroşa oluncaya kadar buraya ayraç koyalım. Başlangıç ve sondaki ilmeğimiz belli olsun. Gerçi buradaki ipten belli olur arkadaşlar, ama yine de biz oraya ayraç takalım. Şimdi bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters olarak hep ön yüzden ördüğümüz için haroşa, biliyorsunuz arkadaşlar, her iki taraftan düz ya da her iki taraftan ters örülüyor, ama hep ön yüzden ördüğümüz için bir sıra düz, bir sıra ters olarak başlatalım. Toplam iki diş haroşa oluşturalım. Şimdi düzle başladım. Diğer sıramda ters öreceğim. Diğer sıramda düz öreceğim. Tekrar ters öreceğim. Daha sonra roba ayrımına geçeceğiz. Ben iki diş haroşayı oluşturup hemen dönüyorum. Evet, roba ayrımlarına başlıyoruz demiştik. Bakın, burada mavi koyalım ki başlangıç ve bitişi karıştırmayalım. Gerçi burada ip var arkadaşlar. İpten karıştırmazsınız, ama yine de bu şekilde yapalım. Diğerlerini ben kırmızı yapacağım. Ben iplerle rahat ediyorum. Siz istediğiniz ayrıca kullanabilirsiniz. Bakın, robaları haroşa yapacağım. 1, 2, 3. 3 ilmek robamızdı. Burada hemen arttırmaya başlayacağız. Buradaki arttırmayı bitişte arttıracağız arkadaşlar. Yani örerek geleceğiz. Bitişte de sağdaki arttırmayı yapacağız. Şimdi burada arttırma yapacağız. Bakın arkadaşlar, bu şekilde sola doğru, bakın şöyle göstereyim. Önce ayracımı takayım. Ayracın sağından ve solundan artışlar yapıyoruz. Hemen aldım, çevirdim. Sola doğru düz ördüm. Bakın, robanın sağında robanın sağındaki artış sağa doğru, robanın solundaki artış sola doğru artış yapıyoruz. Sola doğru örerken çevirdik. Evet, önce kolumuzdan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 ve 20. 20 ilmeğimizi ördük. Sayalım. Kolumuz 20 ilmekti. Artış yaptığımız ilmeği saymayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hemen bakın, sağa doğru artış yapıyorum. Aldım ilmeğimi. Evet, sağa doğru artışımı yaptım. 2 ve 3. 3 ilmek ne yaptım?
robamı ördüm. Ayracımı takıyorum. Hemen bakın şu aradan alıyorum arkadaşlar. Sola doğru artışımı yapıyorum. Şimdi arka tarafı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 37, 38, 39, 40. 40 ilmeğimizi ördük. Hemen ayracımızı aldık. Bakın. Şöyle ayracımızı alalım. Evet, hemen arttırmamızı yapıyoruz. Ne yapıyoruz bunu? Sağa doğru. İlk arttırmamız sağa doğru. Son arttırmamız sola doğru. Sağa doğru çevirdim ve arttırdım. Tabii bu sağa doğru çevirme, sola doğru çevirme örgünüze göre arkadaşlar. Alış şeklinize göre nasıl alıyorsanız onu siz ayarlayacaksınız. Ama sonuçta sağa doğru, sola doğru arttırma yapacaksınız. Evet, haroşamızı örüyoruz. 1, 2 ve 3. 3 ilmek haroşamızı ördük. Yani robamızı ördük. Hemen ayracımızı taktık. Sola doğru artışımızı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Tam aradaki yerden alıyorum. Sola doğru artışımı yaptım. Kolu örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 ve 20. 20 ilmeğimizi ördük. Sağa doğru artışımızı yapıyoruz. Ayracımızı alıyoruz. 3 ilmek neydi robamız? Haroşaydı. 3 ilmek haroşamızı ördük. Ayracımızı taktık. Sola doğru artışımızı yapıyoruz. Bakın sola doğru. Bakın arkadaşlar. Aldım. Dediğim gibi ama örgünüze göre değişir. Bakın ben düzleri böyle alıyorum. Tersleri böyle alıyorum. Sizin farklıdır. Düzleri bu şekilde alan arkadaşlarımız var. Tersleri bu şekilde alan arkadaşlarımız var. Siz sağ solu ona göre ayarlayacaksınız. Evet. Artışımı yaptım. Arka beden örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 38, 39 ve 40. Bakın burada bitişte artırmayı yapıyoruz. Hemen alıyoruz. Sağa doğru artışımızı yaptık. Yani başlangıç ve bitiş noktamız, o yüzden farklı renk taktım arkadaşlar. Daha belirgin olsun diye. Şimdi bu üçlü ilmeğimizi, yani roba ilmeğimizi haroşa yapacağız demiştik. Hep ön yüzden ördüğümüz için bir sıra düz ördük. Şimdi ters öreceğiz ve bu sırada artış yapmıyoruz arkadaşlar. Yani arka tarafı örüyoruz gibi düşüneceğiz. Ama hep ön yüzden öreceğiz. Evet, bu sırada artışımız yok arkadaşlar. Bu sırada geldiği gibi öreceğiz. Yani haroşalarımızı haroşa, düzlerimizi düz öreceğiz. Evet, bakın. Haroşamı ördüm. Düzleri düz, haroşalara haroşa örerek ne yapıyoruz? Başlangıç noktamıza kadar geliyoruz. Bu sırada artışımız olmuyor. Evet, bu sırayı artış yapmadan, yalnız haroşalara karıştırmayalım. Bu sırayı da artış yapmadan bitiş noktasına kadar gelelim. Evet, bakın şöyle göstereyim. 7 sıra düz gittim. 7 sıra düz gittikten sonra 8. sırada. Bakın arkadaşlar, 8. sırada ajurumuzu yapıyoruz. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bakın artış yapmadığımız sırada ajurumuzu yapıyoruz. 2 ilmeğimi birlikte aldım. 1, 2. 2 defa doladım. Bir defa dolarsak ajurlarımız küçük olur. Yani kendisini göstermez delikler. O yüzden 2 defa doluyorum. Bakın 2 ilmeğimi birlikte kestim. 2 defa doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 2 defa doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 2 defa doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Siz isterseniz bir defa dolayabilirsiniz ama bir defa doladığınız zaman ajurlu yerler fazla kendisini göstermez. Evet, 2 defa doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 2 defa doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 2 defa doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bu sırada artışımız yok. Artış olmayan sırada ajurlarımızı yapıyoruz. Kestim. 2 ilmek 2 ilmek 2 defa doladım.
2 ilmeğimi birlikte kestim. 2 defa doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Şimdi bunu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şöyle yapalım. 2 defa doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 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 Bakın. Robamızı yine devam ediyoruz. Haroşaya. Haroşamı ördüm. Ayracımı aldım. Bakın burada keserek bitirdik. Burada dolayacağız. 2 ilmeğimizi kestik. Robamıza geçtik. Burada oraları karıştırmayalım arkadaşlar. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Robamıza kadar bu şekilde gelelim. Orada tekrar göstereyim arkadaşlar. Karışıklık olmasın. Evet. Doladım 2 defa. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Doladım 2 defa. Robamızdan önce keserek bitiriyoruz. Robamızdan sonra dolayarak başlıyoruz. Doladık. 2 ilmeğimizi birlikte kestik. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ne demiştik? Burada artışımız yok. Sadece ajurumuzu yapıyoruz. Artış olmayan sırada. Evet, doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. Doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. Bir daha göstereyim burada. Doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. Doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. Doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. Ayracımızı aldık. Robamızı örüyoruz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Dolayarak başlıyoruz. 2 ilmeği birlikte kestik. Bakın yani burada başlarken robamızdan sonra başlarken hemen keserek başlamıştık. Burada kestikten sonra bakın dolayarak bitirdim. Daha sonra burayı 2 sıra ters gitmişim. Burayı düzelteyim. Evet, burayı düzelterek başlatalım. Yanlışlık yapmışım burada. Ters olması lazım çünkü. Şöyle yapalım. Burayı da düzeltelim. Şöyle yapalım. Evet, robamızı örüyoruz. Üçüncüyü de düzeltelim. Bunu yanlış gitmişim. İşte buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yanlış gitmişim burada. Evet. Bakın. Robamızı ördüm. 3 ilmek düzümü ördüm. Ne demiştik haroşada? Bir sıra düz, bir sıra ters gidiyoruz. Şimdi bu sıra arttırma sıramız. Hemen artışımızı yapıyoruz. Ne demiştik? Sola doğru. Daha sonra hepsini düz örüyoruz. Bakın. Dediğim gibi tek dolasaydık ajurlarımız çok küçük olacaktı arkadaşlar. Yani belli olmayacaktı. O yüzden 2 defa doladım ama siz tek dolamada yapabilirsiniz. Artırmalarımızı unutmuyoruz. Bu sırayı da hepsini düz örerek gidiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Ajurlarımız gayet belli oldu. Evet. Artışımızı unutmayalım arkadaşlar. Artışımı yapıyorum. Sağa doğru yapıyorum. Ortadaki haroşamı örüyorum. Yani robamı örüyorum. Hemen ayracımı alıyorum. Bakın burada dolama var arkadaşlar. Doladığımız ilmek. Ama aynı zamanda burada artışımızı yapacağız. Şu şekilde alıyorum hemen alttan. Bakın buradan şu şekilde ilmek çıkardım. Sola doğru artışımı yaptım. Ve ajurumu ördüm. Bu sıraya çok dikkat ederek gidelim arkadaşlar. Bu sıra aynı zamanda artış yaptığımız sıra. Şöyle göstereyim bakın.
Tabi ilerledikçe daha çok kendisini belli edecek. Bakın buradaki robamızda da göstereceğim. Geldik. Evet. Robamıza geldik. Hemen artışımızı yapıyoruz. Robamızı örüyoruz. Evet, bakın ayracımızı aldık. Burada artış dolamamız var. Onu hiç açmadan önce artışımızı sola doğru yapıyoruz. Sola doğru ördüm. Artışımı yaptım. Hemen ajurumu örüyorum. Bu şekilde devam ederek gidiyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Buradaki artışımızı da beraber yapalım. Bakın hemen burada artışımı yapıyorum. Şöyle yan taraftan alalım. Sağa doğru yatırarak artışımı yaptım. Bu sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sırada artış yapmıyoruz. Bu sırada artışımız yok arkadaşlar. Bu sırada tamamen düz örüyoruz. Sadece roba kısmı bakın. Robada ters örüyoruz. Evet, bu sırada aynı zamanda ayraçları çıkarıyorum arkadaşlar. Ayraçlara ihtiyacım yok artık. Çünkü kendisini robalarımız belli ediyor haroşa olduğu için. Ayraçlarımızı çıkararak roba boyunca devam edeceğim arkadaşlar ben. Umarım anlaşılmıştır. Bir sıra artırıyoruz. Bir sıra artırmıyoruz. Dolama işlemini yani ajurumuzun dolama işlemini artırma olmayan sırada yapıyoruz. Artırma olan sırada da ajurlarımızı açarak örüyoruz. Fakat ajurlu sırada yani açarak örerken karıştırmayın arkadaşlar. Sağda ve solda artışlar yapıyoruz. Onu da unutmayalım. Yani roba artışlarını unutmayalım. Evet. Burada ayraçlarımı çıkarıyorum artık. Evet. Haroşalarımızı örüyoruz. 3 ilmeğimizi. Aynı zamanda ayraçları çıkartıyorum. Evet. Artık ben arkadaşlar ilerletip yani roba boyunca örüp kaç santim ördüğümü sizinle paylaşacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Robaya kadar örüp yani daha doğrusu roba uzunluğuna kadar örüp hemen dönüyorum. Evet, bakın arkadaşlar ben bu şekilde ilerlettim. Son ajuru da beraber koymamız için videoyu başlattım. Şimdi bunu ben birinci bölüm olarak paylaşacağım. Robayı kaç santim, her beden kaç santim örmeli onu da söyleyeceğim size. Daha sonra ikinci bölümde yaka düşürme yapacağız. Kollar öreceğiz ve beden öreceğiz. Bedeni birleştireceğiz arkadaşlar. Evet, başlangıç ve bitiş noktamız burasıydı. Şimdi bakın son ajuru beraber yapacağız. Kaç ajur koydum ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ajuru. Bir de arkadaşlar bunu şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırada ajur koymuştuk bunda. Başlarken beraber başlamıştık. Bakın ilk ajurumu 8. sırada koydum. Daha sonraki ajurlarımı 12 sıraya bir koydum. 12 sıraya bir koydum. Tabi dediğim gibi bu araları siz kendinize göre ayarlayın. Yani ilk ajurumu 7 sıradan sonra 8. sırada koydum. Diğer ajurlarımı 12. sırada yani 11 sıra ördüm. 12. sırada buradan sayacaksınız, bakacaksınız. Ona göre yani bu aradaki düzler size ait arkadaşlar. Ben 11 sıra ördüm. 12. sırada ajurumu koydum. Evet, bakın son ajuru beraber koyalım.
Daha sonra bu videomuzu noktalayalım. Bir de kaç beden örülecek, her beden kaç beden örmeli, kaç santim örmeli robayı onun açıklamasını yapacağım size. Evet bakın burada nerede? Bu ayracımızı kaybetmeyelim. Burada dursun. Evet. Ne demiştik? Artırma yapmadığımız sırada bakın arkadaşlar onu videonun başında söylemiştim. Artırma yapmadığımız sırada bir sıra artırıyoruz, bir sıra artırmıyoruz biliyorsunuz. Artırma yapmadığımız sırada ne demiştik? Videonun başında da söylemiştim. Ne yapıyoruz? Ajur modelimizi koyuyoruz. 2 kestim, 2 doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. 2 doladım. Ne demiştim? İsterseniz siz bir dolama yaparsınız ama bakın zaten ütü yapılacak. Ajurlarınız çok küçük kalır. 2 dolama yaptığım halde bakın fazla açık olmuyor. Çünkü ipimiz ince, şişimiz de ince. Ama ütü yaptığımız zaman bu ajurlarınız bakın göstereyim şöyle. Bu ajurlarımız açılacak. Ama tek kat olduğu zaman fazla belli olmayacak. O yüzden isteyen tek dolama yapabilir, isteyen 2 dolama yapabilir. Evet, 2 ilmeği birlikte kestim. 2 defa doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bu şekilde bitiş noktamıza kadar geliyoruz. Evet, 2 doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. Bakın robaya doğru geldim. Orada tekrar göstermek için size 2 doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Burada keserek bitirdim. Tersimi örüyorum. Daha doğrusu robamı örüyorum. Bakın. Haroşamı ördüm. 3 ilmek tersimi ördüm. Ne yapıyorduk haroşada? Bir sıra düz, bir sıra ters örüyorduk ki haroşayı düşürebilmek için. Şimdi bakın burada keserek bitirdim. Bakın şöyle göstereyim. 3 haroşamı örmeden önce keserek bitirdim. Haroşamı ördüm. 3 ilmek robamı ördüm. Evet. Doladım. Burada kestiğim için burada dolayarak başladım ve kestim. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Modelimizi bozmayalım. Bluzumuzu bozmayalım. Evet. Şimdi ben sıra sonuna kadar yani bitiş noktasına kadar 2 dola 2 ilmeği birlikte kes olarak devam edeceğim. Evet bakın sıra sonuna geldim. 2 ilmeği birlikte kestim. Burada bakın robamızdan burada keserek başlamıştık. Burada da dolayarak bitiriyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu sırada ne yapıyorduk? Artırma yapıyorduk. Hem ajurlarımızı açıyorduk hem de artırmalarımızı yapıyorduk. Bu sırada artırma yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü bedenle kollara ayıracağız. Bir de arkadaşlar kol çok genişlediğini hissettiğiniz an yani kol çok geniş bu bana göre çok geniş dediğiniz an kolda ara ara ben çünkü öyle yaptım. Kolda ara ara artırmalar yapmadım. Ara ara artırma sadece kolda yaptım. Çünkü beden salaş bir bluz olacağı için ama bluzu salaş sevmezseniz bluzda salaş istemezseniz ara ara artırmalar yapmayın. Bütün olarak artırma yapmayın. Ama ben sadece kollarda ara ara artırma yapmadım. Diğer tarafta düzgün olarak artırma yaptım. Bir de ne yapıyorduk ajurdan sonra? Videonun başında gösterdim. Artırma yapmadığımız sırada ajurumuzu koyuyorduk. Diğer sırada bakın bu ajurlarımızı açarken aynı zamanda o sıra artırma sıramızda artırmamızı yapıyorduk. Ama şimdi artık artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Beden ve kolları ayıracağım için artırma yapmadan bu sıramı tamamlıyorum. Bakın robamı ördüm. Artık düz örüyorum. Ve bu videomu bu şekilde noktalayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci bölümde yaka düşürme yapacağız. Kolları ve bedeni birleştireceğiz. O yüzden ikinci bölümü kaçırmayalım. Yaka düşürme çünkü bu bölümde bana soracaksınız biliyorum. Yaka düşürme yapmadınız diye. Yaka düşürmeyi ikinci bölümde göstereceğim arkadaşlar. Benim bir videom daha var. Yaka düşürmeyi sonradan yaptığım bluz videom. Rus kanalında gördüm sizler için ördüm diye. Orada da yaka düşürmeyi beden birleştirirken yaptım. Onu da göstereceğim size tekrar. Görmeyen arkadaşlarımız, denk gelmeyen arkadaşlarımız olabilir. Yani ikinci bölümde yaka düşürme ve kol ve beden öreceğiz. Evet bu bölümü bu şekilde noktalayalım. Şimdi ne demiştik? Her beden robayı acayip sıcak, acayip sıcak. İlmekler bile gelmiyor. İlmekler bile zorlanıyor arkadaşlar. O kadar sıcak.
Evet, şimdi her beden kaç santim örmeli onu size yazmıştım. Onu göstereceğim. Ve bu videomuzu bu şekilde noktalayacağız. Şöyle yapalım. Bakın şöyle göstereyim. Kaç ilmek başlamıştık arkadaşlar? 133 ilmek başlamıştık. Daha sonra bir ilmeği kilitlerken bakın bunu kaybetmiştik. 132 ilmeğimiz kalmıştı. Kollar 20 ilmek. Ön arka 40 ilmek. Robalarımız 3'er ilmekti. Şimdi bakın arkadaşlar, bunu belki sayısı size çok fazla gelebilir ama yaka öyle boğaza yapışan bir yaka değil. Geniş olan bir yaka. O yüzden bu ilmek sayısı fazla değil. Fakat S bedenler bunu burada düşürebilirler. S bedenler 132 yapmazlar da 10 ilmek düşürürler. 122 ilmek yapabilirler. S ve M bedenler 122 ilmek olarak başlayabilirler. Burada da bölerek yani o ilmek sayısını azaltarak eşitleyerek bunu da bu şekilde başlayabilirler. Yalnız benim ördüğüm bluz yakası açık olacak bir bluz, yani çok da açık değil ama boğaza yapışmayacak bir yaka olacak. S bedenler 21 santim örecek robayı. Bakın arkadaşlar, S bedenler 21 santim örecek. M bedenler 23 santim, L bedenler 25 santim, X large bedenler 27 santim, 2X large bedenler 29 santim, 3X large bedenlerde 31 santime kadar robayı uzatacak. Ben robayı kaç santim ördüm onu söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu bir de ütülenecek. O yüzden onu da hesaba koyarak bakın, ben şöyle yapalım, düzeltelim. Tam net bilgi verelim. Çünkü bu açılacak arkadaşlar. Ütülendiği zaman ne demiştik? Buhar gezdiriyoruz üzerinde. Şöyle yapalım. Bakın ben tam 25 santim ördüm. Şöyle göstereyim. 25 santim ördüm. Tabii bu ütü yapılınca 26-27 santime kadar açılacak. Yani benim ördüğüm, şöyle göstereyim. Benim ördüğüm large beden ve X large bedene uygun olacak. Yani ütüde yaptığımız zaman X large bedene de uygun olacak. Yani ütüyü de hesaba katarak ölçüyü alın ki arkadaşlar 1-2 santimde oynayacak. O yüzden large ve X large bedene uygun bluz örüyorum ben. Lütfen arkadaşlar atlatmadan izleyelim. Sonra hangi beden ördünüz, niye söylemediniz, neden söylemediniz diye sorular geliyor. O yüzden videoyu atlatmadan izlerseniz bütün sorularınızın cevabını videomda alırsınız. Bedenler bu şekilde, bakın arkadaşlar. S beden örmek isteyen arkadaşlarımız M beden, large beden, X large beden, 2X large beden ve 3X large beden. Bu bedenleri, daha doğrusu robaları uzatarak gidecekler. Bunu ne yapıyoruz? Artık arttırma yapmadan son sıramızda ne demiştik? Ajurumuzu öreceğiz ve önce yaka düşürmeye geçeceğim. Daha sonra da beden ve kolları öreceğiz. En son olarak ajurumuzu yapmıştık ve son sırayı düz örerek bitirmiştik. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki ayracımızı yine alalım. Burada kolumuz var. Kolumuzu, iğnemize ip taktım. Kolumuzu ipe geçireceğiz. Bakın buradaki ilmeklerimi topluyorum. Buradaki ilmeğimi yalnız şu ayracıma alayım. Robamı bedenime vereceğim. Onu unutmayalım. Artık robamızda düz örüyoruz. Yani haroşa örmüyoruz. Robamızı ne yaptım? Bedenimize verdim. Ön bedenimize verdim. Ayracımı alıyorum. Buradan iğneme ip takarak ilmeklerimi bir ipe toplayacağım. Arka bedende arkadaşlar yaka düşürme yapacağım. 3 tane ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeğimizi bakın arka tarafa bıraktım. Burada şöyle yapalım. Topladığımız kolu, ipi fazla bırakmışım. Buradan aslında alsam şu şekilde. Evet. Buradan bağlamam yeterli. Şimdi bu kolumuzu bağlayalım. Ne demiştik arkadaşlar? Arka tarafta yaka düşürme yapacağız. Onu da beraber yapalım. Başlatalım. Arka tarafı 3-4 santim kadar öreceğiz. Daha sonra ön bedenle birleştireceğiz. Şöyle keselim. Diğer kolumuza kullanalım kalan ipi de. Evet. Şimdi bakın.
ön bedenimiz ve arka bedenimiz. Kolumuzu, aradaki kolumuzu, bakın ayraçtan sonra kolumuzu ipe topladım ben. Hemen arka tarafa başlıyorum. Bakın arkadaşlar, arka tarafa başlarken sadece arka ilmeklerimizi 3-4 santim kadar öreceğiz. Artık haroşalarımız yok. Yani robalarımız yok. Normal olarak bakın, robayı da arka tarafa verdim. Robadaki 3 ilmeğimizi de. Şimdi diğer robaya kadar düz örerek gelelim. Diğer kolu da toplayalım orada. Roba ilmeğimizi, 3 ilmeğimizi arka bedenine ekliyoruz. Evet. 1, 2 ve 3. Bakın. Arka bedene ekledim. Buradaki ilmeklerimizi, kol ilmeklerimizi de hemen topluyorum. Evet. Evet, bakın buradaki kolumuzu da topladım. Buradaki robayı da bakın ön tarafa bıraktım. Burada artık önce arka tarafı öreceğiz. Burayı da bağlayalım. Yani robalarımızı ön ve arkaya verdik. Kollara roba ilmeklerimizi bırakmadık arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bakın arka tarafı örmüştük. Arka tarafı ördük. Daha sonra kolu ipi topladık. Kol ilmeklerimizi. Şimdi bu yaka düşürmede arkadaşlar tamamen ön taraftan örüyoruz ama yaka düşürmede 3-4 santim kadar örerken arka taraftan devam ediyoruz. Bakın şu an bluzumuzun arka tarafını örüyoruz. Ön tarafı burada. Kollarımızı ipe topladık. Ve arka tarafı dediğim gibi arkadaşlar 3-4 santim oluncaya kadar arka tarafı öreceğiz. Yani ön tarafı önden, arka tarafı arkadan örerek arka kısmını uzatacağız. Ve bu şekilde yaka düşürmemizi başlatmış oluyoruz. Ön taraftan düz, arka taraftan ters olmak üzere örelim. Kaç sıra 3-4 santime girecek ona bakalım arkadaşlar. Daha sonra ön bedenle arka bedeni birleştireceğiz. Şimdi bu tarafta ne demiştik, ters olarak örüyoruz. Yani dediğim gibi arkadaşlar sadece kısa satırda ne yapıyoruz? Arkalı önlü örüyoruz. Hem ön taraftan hem arka tarafı çevirerek arka taraftan örüyoruz. Bedeni birleştirdiğimizde sadece ön taraftan öreceğiz. Evet. Dönüyoruz. Ön taraftan. Şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Daha doğrusu 3-4 santimlik öreceğim yeri tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra hemen dönüyorum. Evet, bakın şöyle göstereyim. 3,5 santim kadar ördüm arkadaşlar. Arka taraf. Şimdi ön tarafla birleştireceğiz. Şimdi bu tarafa aldım. Ne yapacağız birleştirirken? Şöyle yapalım. Buraya 8 tane ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İsterseniz 10 da atabilirsiniz. Bedeninize göre değişir. Yalnız ortadaki ilmek sayınız çift sayı olacak. Ajur modelimiz çift sayı üzerine kurulu. O yüzden ortaya da atacağınız çift sayı olacak. Bana 8 ilmek yeterli. Araya 8 tane ilmek attım. Şimdi ön tarafı örüyoruz arkadaşlar. Arka taraftan ön tarafa doğru geliyoruz. Düz olarak ön tarafı örelim. Evet, bakın robamız 3 ilmeğimiz öne bırakmıştık. Diğer tarafa kadar, yani bitişe kadar gelelim. Ön tarafın diğer ucuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Burada bakın arka tarafla birleştireceğim. Yine 8 tane ilmek atacağım.
Dediğim gibi arkadaşlar, o kısmını koltuk altınız nasıl rahat ederse üzerinize giyin. Kaç ilmek atacağınıza karar verin. Evet. Son ilmeğimi de ördüm. Buradan birleştireyim. Bir de şunu söyleyeceğim. Artık bedende arkadaşlar, arkada da o şekilde devam ettim. 8 sıra örün. 8. sıra sonunda ajur modelini koyun. Tabii ki sizin kendi isteğinize bağlı. Yani ben beden kısmını 12 sıra değil de 8 sıra ajur, 8 sıra ajuru koyacağım. Yani 8. sırada ajurumu koyacağım. Evet, şimdi beden birleştirmesini tamamlıyoruz. 8 tane ilmek atacağız. Şöyle alalım ipimizi. Evet, 8 ilmek de buraya atacağız. 1 2 3 4, bakalım yanlışlık olmasın, 4 5 6 7 ve 8. Evet. Evet. Bedenimizi birleştirdik. Buradan siz tek renk de örebilirsiniz. Ben iki renk örmeye karar verdim. Yani beyaz, biraz beyaz, biraz toprak rengi, biraz beyaz. Beyaz ipimiz de Alize Diva. Aynı şekilde, aynı incelikte. Evet, şimdi artık bedenimize başladık. Biraz beyazla devam edeceğim. Biraz toprak rengiyle devam ederek gideceğim. Şimdi o ilmek attığımız yere gelelim. Artırdığımız yere gelelim. Orayı sıkı tutalım arkadaşlar. Orayı bol bırakmayalım. Evet, bakın artırdığımız yere geldik. Bakın. Burayı gayet sıkı tutalım. Sık örelim. Zorlanacağız ama bakın. Sıkı tutarak gidelim. Evet. Devam ediyoruz. Evet, diğer tarafa geldik. Bakın. Sıkarak örüyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. Diğer tarafta ben ayraç koymayı unuttum. Oraya ayracımı koyacağım şimdi. Arkadaşlar, ayracı bitinceye kadar, bluzunuz bitinceye kadar çıkarmayın derim ve yani başlama bitiş noktası belli olsun. Çünkü iki renk yapacağımız için nerede geçiş yapacağımızı karıştırmayalım. Ben karıştırmam ama sizin için daha iyi olur ayraç takmanız. O yüzden ben de sizin için takacağım oraya. Renk geçişlerinde yani farklı farklı yerden başlamayalım. Şimdi diğer arttırma yerine kadar geleyim. Orada da ayracı takayım arkadaşlar. Daha sonra istediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim. Ve bakın, o arttırdığım 8 ilmeğe geldim. 4 ilmeğimi öreceğim. 1 2 3 ve 4. Ayracımın tam arasını alacağım. Renk geçişi yapacağımız için arkadaşlar bu önemli. Bir de renk geçişinde bir püf noktası var. Onu da size göstereceğim. Diğer renge geçerken videomu başlatacağım. Onu da size göstereceğim. Yanlışlık olmasın. 1 2 3, pardon. Tam 4. ilmeğe koyalım. 1 2 3 4. Evet, bunu geri alalım. Tam araya ayracımızı koyalım. Bu şekilde devam edelim. Renk geçişlerimizde koltuk altından yapacağız. İsterseniz 3 renk örebilirsiniz. İsterseniz bunu 4 renk örebilirsiniz. İsterseniz tek renk örebilirsiniz. Ama ayraç yine de dursun arkadaşlar. Başlama ve bitiş noktasını bilelim. Evet, bedenimize başladık. İstediğimiz uzunluk, istediğimiz arayla ajurlarımızı koyabiliriz. Evet, bu şekilde devam edelim. Renk geçişinde hemen dönüyorum. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Beyaz renge geçerken burada göstermeyi unuttum, başlatmayı unuttum videomuzu. Bakın, beyazın ilk sırasına başlangıçta burada başladım, geldim bitişe doğru. Şimdi diğer tarafta bakın, başlarken bu şekilde
bir alttan alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde örmüyorum. Bir alttan alarak örüyorum. Renk geçişine geçerken biri yukarıda biri aşağıda durmaması için. Bakın şöyle göstereyim. Burada da göstereyim. Bakın. Diğer renge geçerken tam başlangıç noktamız ve bitiş noktamız. Biri yukarıda biri aşağıda durmuyor. Bu şekilde renk geçişlerinde, bluzlerde bu şekilde örelim. Bakın buradan başlıyoruz. İkinci rengimize geçtiğimiz zaman sıra sonuna doğru, bitişe doğru geliyoruz. Burada ilk ilmeğimizi örerken bir alttan alarak örüyoruz. Biri yukarıda, biri aşağıda durmaması için. Yani burada kesinlikle çizgi oluyor. Biri yukarıda, biri aşağıda duruyor. Yani o kısmın düzgün gitmesi için, biri yukarıda, biri aşağıda olmaması için bu şekilde bitişten sonra tekrar başlarken bir alttan alarak örüyoruz ki yani burada bitişte başlangıçta iniş çıkışlar olmuyor renklerde. Evet. Bu yüzümüze devam ederek gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Bedeni bitirdim ben. Ütüsünü de yaptım size gösterebilmek için. Bakın. Ütülü hali bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Bakın kolu da bitirdim. Kolu ütülemedim ki ütülü hali görebilin diye. Fakir kol olacak arkadaşlar. Crop bir bluz, fakir bir kol. Yani kapri kol dediğimiz, fakir kol dediğimiz kol. Bunu ütülemedim henüz. Kol da bu şekilde tamamladım. Diğer kolu da beraber başlayacağız. 20 defa sağdan soldan, yani sağdan 10 soldan 10, toplam 20 defa eksilttim. Diğer kolda anlatarak yapacağım sizinle beraber. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Kolda ortada iki düzümüz var. Yanlarda da düzlerimiz olacak. Kolları keserek gideceğiz. Bakın bu şekilde kolları da keserek devam ettim. Bakın ütüsüz hali bu şekilde arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Ütülü hali bu şekilde bastırmadan şöyle göstereyim. Bastırmadan arkadaşlar üzerinde buhar gezdireceksiniz. Şu şekilde göstereyim ya da bakın. Hatta ben bunu söktüm. Şöyle bir paket falan söktüm herhalde. Biraz uzun olmuş. Dediğim gibi kemer üstü veya kemer hizasında bir bluz olacağı için söktüm, geri ördüm. Yani geri kapattım. Buradan 8 sıra söktüm. Bir de ajurdan söktüm. Yani şöyle göstereyim. Bu şekilde söktüm. Ama tabii dediğim gibi siz uzunluğunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Basenin altında bırakabilirsiniz. Basenin ortasında bırakabilirsiniz. Kemer üstü bırakabilirsiniz. Kolu böyle fakir kol değil de kolu, yani dirsekle bilek arası kol değil de kolu da bileğinize kadar uzatabilirsiniz. Videoda çok bol gibi görünüyor da bol değil arkadaşlar. Yakın çekim olduğu için bol duruyor. Evet. Şimdi ben ilmek sayısı vermiyorum arkadaşlar. Herkes bedenine göre ilmeği ona göre ayarlayacak. Bir de unutmayalım arkadaşlar. Kolda ara ara artırmalar yapmayın ki fazla geniş olmasın kol. Bu kolu da ipten çıkardım. Şişime taktım. Şimdi beraber kolumuza başlayalım arkadaşlar. Kolun birini ben ördüm ki hazırladım size gösterebilmek için. Evet. Bu kolumuza beraber başlayalım. Şimdi bakın ortada 8 tane ilmek arttırmıştık. Bedeni birleştirirken bedenle kol arasında ne yapmıştık? 8 tane ilmek arttırmıştık. Şimdi bu 8 ilmeği bakalım. Bu şekilde 2, 4, 6 ve 8. Bunun tam ortasından başlayacağız. Şöyle yapalım. 40 santimlik misinalı şişinizle dikişsiz bir şekilde dikiş yapmayacağız arkadaşlar. Ön yüzden öreceğiz. Evet bakın tekrarlıyorum. 2, 4, 6, 8. 8 ilmek artırmıştık. 2, 4 tam ortadaki ilmekten bakın. Ortadaki bu şekilde ortadaki ilmekten giriyorum.
bir ilmek çıkardım. Şimdi şöyle bağlayalım. 1 2 3 ve 4. Dediğim gibi arkadaşlar, ilmek sayısını vermiyorum. Çünkü herkes ara ara keseceği için, bir de bedenden bedene değişeceği için aynı benim ilmek sayıma ulaşmak istiyorsunuz. Bu sefer de daha farklı çıkıyor. Yani örgüler değişiyor arkadaşlar. Elden ele, şişten şişe, ipten ipe değiştiği için ben size bedenleri verdim birinci bölümde. Bedeninize göre uzatacaksınız robanızı. Bir de kolu ara ara artırmaları bırakacaksınız ki kol fazla geniş olmasın. Evet, 4 ilmeğimizi çıkardık. Bakın burada yaka düşüklüğü yapmıştık. Yaka düşürme yapmıştık. Arka tarafı uzatmıştık. 3-4 santim kadar uzatalım demiştik. Yani 3-3,5 santim kadar uzattım. Şimdi oradan ilmek çıkaracağım. 4 ilmek çıkardım. 8 ilmeğin 4 ilmeğini çıkardım. Evet. Buradan da ilmek alarak, bakın 1 2, tabi sizin daha fazla olabilir, daha eksik olabilir. Benim çıkardığım ilmek sayısına takılmayın arkadaşlar. Buradan şöyle bir alttan alıyorum, açıklık kalmasın diye. Evet, bakın bu şekilde alalım. 3 4 5 6 7, bir de şöyle aradan alalım, açıklık olmasın. Şu şekilde aradan çıkartalım. Bakın ajurlu yerden, bakın arkadaşlar, bir de bu aradan çıkartacağım şu şekilde, açıklık kalmasın orada. Evet, buradan şöyle yapalım. Evet, bir ilmek de buradan çıkardım. Evet, 4 ilmek, o 8 ilmeğimizin 4 ilmeğini aldık. Burada da yaka düşüklüğü yaptığımız yer arkadaşlar, 3-3,5 santim kadar uzattığımız yer. Oradan da ilmek sayımı çıkardım. Şimdi diğer tarafa gelinceye kadar, evet, buradan kaçmış bir tane. Buna arkadaşlar, ipten çıkarırken buna dikkat edelim. Çünkü ip ince olduğu için zorlandım bayağı ben ipten çıkarırken. Çok dikkatli bir şekilde çıkaralım. Tabii ki benim ördüğüm aynı iple örmek zorunda değilsiniz. Bunu kışlık iple de örebilirsiniz arkadaşlar. Yazlık iple de örebilirsiniz. Koton iple de örebilirsiniz. Evet, şimdi diğer tarafa kadar düz örerek gelelim. Kolumuza başladık. Evet, bakın burada 4 ilmeğimizi çıkaracağız. Şu şekilde yapalım. Başlangıçta biraz zorlanıyoruz ama daha sonra, bir iki sıra sonra düzeliyor. Evet, bakın burada 4 ilmek çıkaracağız. 4 ilmek çıkarıncaya kadar, bakın burada bir ilmek buradan alacağım. Olmadı. Şöyle bir alttan alalım, açıklık olmasın. Evet, bir ilmek buradan çıkardım. 1 2 3 4 ilmek buradan çıkaracağız. Bu şekilde gelirsek arada çok boşluk olacak. Bakın bu şekilde bir alttan çıkararak şöyle yapalım. Evet, bir alttan çıkardım. Burada ne yapacağız? 1 2 3 4 ilmek de buradan çıkaracağız. Evet, bakın bir açıklık oldu. Şöyle yapalım. Açıklık, bakın arkadaşlar, şöyle bir alttan alarak çıkartın ki açıklık olmasın. Bakın 1 2 3 ve 4. Evet, buraya ayracımızı alacağız.
Bir sıra düz gittikten sonra sağdan soldan kesimlere başlayacağız. Arkadaşlar 4 sıraya bir kesim yapalım. 4 sıraya bir, 5 sıraya bir kesimler yapalım. Kestiğimiz sırayı saymayacağız. Kestiğimiz sırayı saymıyoruz. 4 sıra sonra önce şimdi ben bir sıra gideceğim. İlk kesimi yapacağım. Daha sonra 4 sıra arayla kesimlerime bakın kesimlerimi yapacağım. Şöyle umarım görünüyordur. Umarım belli oluyordur arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Bu ortada 4 ilmek düzümüz olacak. Sağdan ve soldan kesimler yaparak gittim ben. Toplam 20 defa, yani sağdan 10, soldan 10 olmak üzere toplam 20 ilmek eksilttim. Siz isterseniz 30 ilmek eksiltebilirsiniz. İsterseniz 10 ilmek eksiltebilirsiniz. Yani ilmek sayınıza göre, istediğiniz bolluğa göre bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sıra düz gidelim. Daha sonra ilk kesimimizi yapalım. İlk kesimden sonra 4 sıraya bir 4 sıra öreceğiz. 5. sırada keseceğiz. Ama kestiğimiz sırayı saymadan. Kestiğimiz sırayı saymayacağız. O sırayı bitirdikten sonra 4 sıra öreceğiz. 5. sırada keseceğiz. Evet, ilk kesimi beraber yapalım arkadaşlar. Daha sonra tamamen bitirdikten sonra ben şöyle örelim. Son haliyle sizinle paylaşacağım. Evet. Yalnız 8 sıraya bir ajur modelinde unutmayalım arkadaşlar. Yani o ajurlarımıza devam edeceğiz. 8 sıraya bir ajurlarımızı koyacağız. 8 sıra düz öreceğiz. 9. sırada ajurlarımızı koyacağız. Evet, bu sırayı düz olarak gidelim. Evet, sıra sonuna kadar düz örerek geldim. Bakın arkadaşlar. İlk kesimimizi beraberce yapalım. Bir ilmek ördük. 2 ilmeği içe doğru keseceğiz. 2 ilmeği aldık. Bakın. Sağa doğru kesiyorum. İlk kesimimi yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar düz örerek gelelim. Bakın daha 8 sıramızı tamamlamadık arkadaşlar. 8 sıra olduğu zaman ajur modelimizi de koyacağız. Evet, sıra sonuna kadar diğer tarafa kadar düz örerek gelelim. Evet, diğer tarafa kadar, yani diğer uca kadar, bitişe kadar diyelim. Düz örerek geldik. Bakın. Bakın 3 tane ilmek bıraktım burada. Bir tane pardon, bunu da örüyoruz. Ortada düz ilmeğimiz sabit olarak gidecek. Buradan ipi çekelim şöyle. 2 ilmek düzümüz sabit olarak gidecek. Bakın. Bir ilmek düz bıraktım. Bunu da sola doğru kesiyorum. Yani bu tarafta sağa doğru, bu tarafta sola doğru, içe doğru kesiyoruz. Evet, 2 ilmeğimi aldım, kestim. Bir tane ilmeğimi örüyorum ve 4 sırayı tamamlayıncaya kadar arkadaşlar örmeye devam ediyorum. Burada 8 sırayı tamamladığımızda ajur modelimizi koyacağız. Ya da onu da ilk ajur modelini de beraber koyalım arkadaşlar. Daha sonra istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar kolunuzu öreceksiniz. Evet, ilk kesimi tamamladım. Aynı zamanda ajur modelimi unutmayacağım. Yani 8 sıraya bir koyduğum modelimizi, ajur modelimizi unutmayacağız. Ne demiştik arkadaşlar bedende? Şöyle göstereyim. Üst tarafta 12 sıraya bir koymuştuk. Yani 11 sıra gitmiştim. 12. sırada ajur modelini koymuştum. Koltuk altından sonra, yani bedeni birleştirdikten sonra 8 sıraya bir yaptım bu ajur modelini. 8 sıra ördüm. 9. sırada ajur modelimizi koyduk. Tabii ki siz istediğiniz sıralamaya göre gidebilirsiniz. Benim yaptığım şekilde anlatmaya çalışıyorum size. O sıralamayı kendinize göre yapabilirsiniz. Dediğim gibi kolu fakir kol değil de, yani bilekle dirsek arasında uzunlukta değil de kolu tamamen bileğinize kadar uzun yapabilirsiniz. Bundan yani bedenini de uzatabilirsiniz. Kolu da uzatabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben şimdi 4 sırayı tamamlayıp, ya da şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, ilk sıra sonra ajur modelini beraber koyacağız. 4 sırayı da tamamladığınız zaman arkadaşlar aynı bu şekilde sağdan soldan kesimler yapacaksınız. Evet. Ajur modelini beraber koyalım. Bir de 4 sıradan sonra kesimi beraber yapalım.
Daha sonra istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar öreceksiniz. Ben dediğim gibi 20 defa kestim. Siz 30 defa da kesebilirsiniz. Yani kolunuzdaki ilmek sayısına göre ayarlayabilirsiniz. 10 defa da kesebilirsiniz. Toplam 10 defa da 15 defa da kesebilirsiniz. Pardon, 15 defa olmaz, sağdan soldan olduğu için 16 defa. Yani kendi istediğiniz kadar sağdan soldan kesimler yapabilirsiniz. Şimdi ben 8 sırayı tamamlayayım. 9. sırada ajur modelini beraber koyalım. Evet, bakın 8. sıramı tamamladım. Yani son sıradayım. Ajur modelimizi koymayı unutmuyoruz. Evet. Bakın sıra başından başlıyoruz. Ayracımızı aldık. Şimdi 2 ilmek sabit örüyoruz arkadaşlar. Bakın 2 ilmeği ördükten sonra ne yapıyoruz? Ajur modeline başlıyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 2 defa doluyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 2 defa doluyoruz. Şimdi diğer sıraya kadar, sıra sonuna kadar bu şekilde, evet, dolayarak ve keserek, yani ajur modelimizi tamamlayarak sıra sonuna geldik. Bakın doladım, 2 ilmek kestim. Bakın şimdi arkadaşlar, 2 ilmek sabit ilmeğimiz var. Sağda ve solda 2 ilmek sabit olacak devamlı. Bir de bakın burada keserek başladım. 2 ilmek düzümü ördükten sonra kestim ve doladım. Burada da dolayarak bitiriyorum. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Bakın keserek başladım, dolayarak bitirdim. Evet, 2 düz sabit ilmeğimizi örüyoruz. Artık arkadaşlar gösterecek bir şey kalmadı. 4 sıraya bir kesimlerimizi yapıyoruz. 8 sıraya bir de ajurumuzu koyuyoruz. Ve kolumuzu istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örüyoruz. 20 defa eksiltme yapacağım. İlk eksiltmemi yaptım. Yani sağdan soldan birer ilmek eksilttim. Sırayla eksilterek 4 sıraya bir eksilterek koluma devam edeceğim. Ve 8 sıraya bir, yani 8 sıranın sonunda buradan arka taraftan dişlerden sayabilirsiniz. 8 sıranın sonunda 9. sırada ajur modelimizi koyacağız. Arkadaşlar benim ip çıkmayacağı için, devamını da bulamadığım için ben 2 renk yaptım. Siz tek renk yapabilirsiniz. Siz de 2 renk yapabilirsiniz ya da yani istediğiniz gibi bluzunuz örebilirsiniz. İsterseniz 3 renkte yapabilirsiniz. Evdeki iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Eğer benim ipimin devamı olsaydı bu bluzu tek renk yapacaktım. Daha doğrusu ipin devamı bulunamadı. İpin devamı bulunamadığı için biraz ip ekledik biz buna. 2 renk oldu. Evet, şimdi ben kolumu tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet, bakın şöyle kolu ilerlettim ben arkadaşlar. Son kesimi de sağdan ve soldan, son kesimi yani 10. kesimi birlikte yapalım. Ne demiştik arkadaşlar? 10 sağdan 10 soldan kesiyoruz. Tabii siz daha fazla da kesebilirsiniz. Toplam 20 ilmek azaltmış oluyoruz. Yani 20 ilmek kesmiş oluyoruz. Evet. Evet. Ayrıcımızı aldık. Bir ilmeğimiz sabitti. Diğer ilmeğimiz de sabit arkadaşlar. Bunu kesmeler için kullanıyoruz. Sağdan ve soldan kesimler için kullanıyoruz. Evet, bakın. İkinci ve üçüncü ilmeğimi kestim sağa doğru. Şimdi sıra sonuna geleceğiz. Diğer tarafta, orada da son kesimi yapacağız. Toplam 20 ilmek eksiltmiş olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar eksiltme yapabilirsiniz. Biraz daha dar yapabilirsiniz kolu. Evet, sıra sonuna doğru geldik. Burada da son kesimimizi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. 3 ilmek kala, yani bir ilmeğimiz sabit. Diğer ilmeklerimizi bakın sola doğru kesiyoruz. Yani burada sağa doğru, burada sola doğru kesiyoruz. İçe doğru kesiyoruz. Evet, son kesimimizi yaptık. 3 parmak kadar öreceğim ve kolu kapatacağız arkadaşlar.
Kolu kapatırken de beraber kapatalım. Farklı bir teknikle kapatacağım. Dar olmaması için, esnemesi için. İpimiz ince çünkü. Şişimiz de ince. Kestiğimiz zaman büzmeye başlar. Farklı bir şekilde keseceğiz. Ve bu bluzumuzu da noktalayacağız. Evet, ben kolu tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet, son olarak da kolumuzu bitirdik arkadaşlar. Keserken bakın. Bakın şöyle yapıyoruz. Çünkü düzmemesi lazım. İpimiz ince, şişimiz de ince. Keserken çok güzel. O yüzden genişleterek bakın. Buradan alıyorum. Yan tarafından hemen. Bir de buradan alıyorum. Üçünü birlikte kesiyorum. Bakın buradan aldım. Hemen altından aldım. Yan tarafından aldım. Kesiyorum. Üçünü birlikte kestim. Hemen altından aldım. Yan tarafından aldım. Kestim. Hemen altından bakın. Bir ilmek çıkardım. Yan taraftaki ilmeği aldım. Kesiyorum. Bu şekilde hemen altından aldım. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde keserek gelelim. Yani ilmeklerimizi kapatalım. Evet, bakın sıra sonuna doğru geldik. Kapatıyoruz. İlmeklerimizi bitirdik. Bu ilmekten sonra buradaki başlangıç ilmeğimizin içinden giriyoruz. Bakın buradan bu şekilde girdim ve kilitledim. Şöyle yapalım. Biraz yedirecek kadar bırakalım ki. Evet. Bluzumuz tamamıyla bitti arkadaşlar. Bakın iplerinizi de arka taraftaki dişlerden yedirerek, direkt kesmeyin iplerinizi arkadaşlar. Önce birkaç diş giderek şu şekilde yedirin. Daha sonra düğümleyip kesin. Arkadaşlar bunlar bağlantı kurduğumuz ipler. Bunları da tekrar bu şekilde sıkalım. Bu şekilde iplerimizi temizleyelim. Evet. Şimdi ben son haliyle sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ütümüzü yapacağız. Ön tarafta yaptığımız gibi. Dediğim gibi yakası kayık yaka gibi duracak. Açık yaka olacak arkadaşlar. Evet, kolları tamamlayıp son haliyle hemen dönüyorum. Evet, ütüyü de bitirdim arkadaşlar. Kolların ütüsü de tamamladım. Kolların ütüsünü de tamamladım. Bu şekilde göstereyim. Bakın. Gayet güzel, şık bir bluzumuz oldu. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, siz bunu istediğiniz uzunlukta, kolu ve bedeni istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ama ben size yine de ölçüleri vereceğim. Bakın bu ipimden bu ipim ikinciydi. Bu kadar kaldı. Bir ipim de buydu arkadaşlar. Beyaz ipimden de bir tane vardı. Bu kadar kaldı. Eğer tek renk yapacak olursanız toplam 3 tane ip alacaksınız arkadaşlar. 3 ipten çünkü beyaz ipi de kullandığımız için toplam 3 tane ip alacaksınız. Ona göre ayarlayacaksınız. Çünkü sizin uzunluğunuz, kolunuzun uzunluğu, bedeninizin genişliği veya büyüklüğü, küçüklüğü, ona göre ayarlamasını siz yapacaksınız. Yani toplam 3 tane iple, tabii ki 3. ipten artacak. 3 tane iple bu bluzumuzu örebilirsiniz. Şimdi beden, şöyle yapayım. Beden ölçüsünü de vereyim size. Boy ölçüsünü, beden ölçüsünü, onda da bir fikir edinmiş olursunuz. Large bedene uygun demiştik. X large bedeninde zorlar demiştik. Fakat X large bedeni zorlar derken arkadaşlar, göğüs kısmı geniş olmayanlar için, yani göğüs kısmı büyük olmayanlar için arkadaşlar, göğüs kısmı geniş büyük olanlar bu dar gelir X large bedene. Evet, bakın şimdi boyunu önce bir ölçeyim, ben size boyunu söyleyeyim. Fikir olur sizin için de. Ne demiştik? Crop bir bluz demiştik. Şuradan ölçelim boyunu. Bakın. Boyu 48 buçuk, yani 49 santime yakın boyu.
Genişliğine bakalım arkadaşlar. Tabii ütülendikten sonra bu ölçüler çıkıyor. Tabii ütü fazla oynatmıyor arkadaşlar. 1-2 santim veya 2-3 santim boyunu ve enini. Boyunu fazla değil de enini genişletiyor. Şöyle yapalım. Boyunu fazla uzatmaz çünkü. Bakın genişliği de 55-56 santim arası. İsterseniz kolun uzunluğunu da vereyim ben size. Şöyle yapalım. Evet. Kolun uzunluğunu da düzelterek vereyim. Arkadaşlar bu bluz ütülenecek. Ütülenmezse kendisini, yani bu ajur modellerimiz kendisini göstermez, toplanır. Kolda arkadaşlar 47 santim. Yani 47-47,5 santim. Çünkü direkt 47 santim diyemem. Kolda 47-47,5 santim. Dediğim gibi fakir kol. İsterseniz bunu siz uzun yapabilirsiniz kolu. İsterseniz fakir koldan daha yukarıda bırakabilirsiniz. Yani dirsekte bırakabilirsiniz veya da bilekle dirsek arası bırakabilirsiniz. İstediğiniz şekilde, yani bunu istediğiniz şekilde genişletip bedeni nasıl büyütüyorduk? Roba büyüdükçe beden büyüyor arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım. Evet, ne diyelim? Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın. Hoşça kalın.